Günümüzde artık mücadeleler cephe hatlarında değil, karma harp yöntemleriyle uygulanıyor. Bunların en önemli argümanlarından biri de daha doğrusu aparatlarından biri de ticari savaşlar. Su meselesi eğer masadaysa savaş daha yakın demektir. Hint-Pasifik'in geleceğini ilgilendirecek olan bir savaş ihtimalinden şu anda bahsediyoruz. Belki de Keşmir sorunundan bu yana Hindistan'la Pakistan arasında yaşanacak en sıcak günlere şu anda çok yakınız. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum Gülsüm Hanım. Pakistan ve Hindistan arasındaki çatışmaları konuşacağız. İsterseniz önce Keşmir problemiyle başlayalım. Pakistan'la Hindistan arasındaki siyasi ve aslında askeri gerilim 1947-48 yıllara kadar dayanıyor. Burada ilk Hindistan'la Pakistan arasında Keşmir bölgesinin paylaşımı konusunda ilk savaş tohumlarının 1947 yılında ekildiğini görmekteyiz. Ve savaşın Birleşmiş Milletler'in müdahalesiyle durdurulduğunu ve iki devlet arasında Keşmir probleminin de bugüne kadar süren bir vaziyet aldığını görüyoruz. Burada tabii kesin bir barış olmamasına rağmen Birleşmiş Milletler'in kurmuş olduğu denge bugüne kadar devam etti. Ama bir şekilde hem Hindistan Keşmir'i hala da kendi toprağı olarak görmesi hem de tabii ki Pakistan'ın da Keşmir'de önce bir referandum, bir plebisit yapılması ve bölge halkının hangi tarafa katılmak istiyorsa orada yaşam sürmesi noktasında bir teklifi olmuştu. Ama bölgedeki genel olarak bağımsız Müslüman halk Pakistan yönünde de görüşlerini veya taraflarını belli ediyorlar. Ama sonuçta Hindistan'ın bugünkü jeoekonomik gücü ve jeopolitik gücü ve tabii arkasında hem Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya ve tabii her ne kadar Çin'le de belli noktalarda belli çatışmalar içinde olsalar da büyük bir hegemon güç olarak buradaki dengesini kendi lehine sürdürmeye gayret ediyor. Şimdi burada tabii önemli olan şu, biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir nükleer silahlanma yarışı içerisine girdi. Ve nükleerleşen dünya aslında bizim caydırıcılık dediğimiz büyük savaşların çıkmasını önleyen bir argüman haline geldi. Ama nükleer silahlanma bir şekilde de dehşet dengesini karşımıza çıkardı. Bunu hem Rusya minimalinde görüyoruz hem Amerika Birleşik Devletleri ve diğer nükleer devletler. Ama şimdi burada iki sınırdaş ülke ve Keşmir sorunu gibi hala günümüze kadar devam eden coğrafi probleme sahip olan iki ülkenin de nükleer silah sahibi olduğunu da görmekteyiz. Biri Hindistan, biri Pakistan. Şimdi bu nükleer silaha sahip olan iki ülke büyük bir savaşa girme yönünde bu bir itici güç mü olur? Yoksa iki ülkenin savaşa girmemesi noktasında daha temkinli yaklaşmalarına mı sebep olur? Ama baktığımızda özellikle hem dini boyutuyla hem de milli siyaset boyutuyla Keşmir problemi bugün de hala çözümsüzlüğünü koruyan bir hal alıyor. Ama günümüz Hindistan-Pakistan çatışmalarının temelinde de veya her başlıkta da bir şekilde Keşmir sorunu da gündeme geldiğini görüyoruz. Çin nasıl bir tutum sergiler hocam? Şimdi Çin'in biliyorsunuz geleneksel olarak Hindistan'la bir nasıl diyelim küresel rekabeti var. Bunu rakip işbirliği olarak adlandırmak iddialı olur. Ama savaşçı bir pozisyonda olduklarını iddia etmek de iddialı olur. Kendi aralarında bir denge var ve bu dengenin ben doğal şartlar sebebiyle oluştuğunu düşünüyorum açıkçası. Neresi diyeceksiniz? Biliyorsunuz Hindistan'la Çin arasında o büyük Himalaya dağları var. Dünyanın en kudretli, en büyük dağlarından olarak gördüğümüz Himalayalar var. Şimdi Himalayalar arada olmasaydı belki Hindistan'la Çin tarihsel olarak büyük savaşlara tutuşabilirlerdi. Ama tutuşmadılar bu coğrafi özellikler sebebiyle. Başka yollarla, daha doğrusu başka bloklar üzerinden bu rekabetin devam ettiğini görüyoruz. Burada tabii Rusya faktörü de önemli. Rusya-Çin, Rusya-Hindistan arasındaki ilişkiler, Çin ile Hindistan arasındaki ilişkileri de etkilediğini söyleyebiliriz. Ama tabii biliyorsunuz günümüzde artık mücadeleler cephe hatlarında değil, yani bizim bildiğimiz simetrik, açık harp yoluyla değil, karma harp yöntemleriyle uygulanıyor. Bunların en önemli argümanlarından biri de daha doğrusu aparatlarından biri de ticari savaşlar. Şimdi Yeni İpek Yolu dediğimiz girişim bildiğiniz üzere Xi Jinping'in 2013 yılında ilan ettiği ve bu Yeni İpek Yolu hem deniz hem kara hem hava hem demir İpek Yolu'ndan oluşuyor. Deniz İpek Yolu Çin'in ekonomik stratejilerinde en önemli yeri tutuyor belki. Çünkü biliyorsunuz ki dünya ticaretinin hala %90'ı deniz yollarıyla gerçekleşiyor. Ve Çin de büyük bir deniz gücü olma yolunda büyük yatırımlar yapıyor. Şimdi bu noktada Çin ile Pakistan arasındaki ilişkilerin önemi karşımıza çıkıyor Gülsüm Hanım. Çin ile Pakistan arasındaki en önemli işbirliği alanlarından biri ticari güzergahlar üzerinde oluşturdukları işbirliği platformu. Bunun rotası da Çin'in Kaşgar bölgesinden yani Doğu Türkistan'dan Vadar Limanı'na kadar uzanan karayolu projesi. Ve bu karayolu sayesinde Vadar Limanı'na ulaşacak olan, karayoluna ulaşan mallar buradan İpek Yolu dediğimiz Deniz İpek Yolu rotasıyla dünyaya açılacak. Şimdi Pakistan'la Çin arasındaki bu ekonomik işbirliği aslında siyasetlerine de yansıyor. Ve Çin ne olursa olsun Pakistan'a başka ülkelerin
masasında yem etmemek üzere de basit ifadeyle elinden geleni yapacağını unutmamak lazım. Hindistan'la Pakistan arasında çekişmede bu denklem içerisinde muhakkak Çin'i de koymamız gerekiyor. Bir de şu var, Çin'in Rusya ile oluşturduğu ki Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sebebiyle Çin'le yeni bir ekonomik platformun ve bu karşılıklı işbirliğinin aslında Çin'i daha çok destekleyen ve Çin'in çıkarlarına daha çok hizmet eden bir durumun oluşması, bu anlamda Hindistan'la Rusya arasında da bazı işbirliği pencerelerinin açılmasına sebebiyet veriyor ki denge politikası sağlıkla işleyebilsin. Bunun en önemli anlaşmalarından biri neydi? Bu da yine geçmiş yılların önemli projelerinden biri. Vladivostok-Çenai Ekonomik Koridor Projesi. Yani Rusya'nın Vladivostok limanından kalkan gemi Hindistan'ın Çenai limanına yanaşacak, malını indirecek. Aynı şekilde Çenai'den kalkan gemiler Vladivostok'a gidecek. Hatta daha da öteye Arktik coğrafyasındaki Rus limanlarına girecek. Şimdi bu işbirliği hattı Rusya'yı daha kazançlı hale getiriyor. Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan. Şimdi bu jeopolitik görüntüyü ve haritayı önümüze koyduğumuzda bölgesel çatışmaları buna göre yorumlamamız gerektiğini düşünüyorum. Son yaşanılan hadise de bildiğiniz üzere 23 Nisan tarihinde Hindistan'ın Kamu Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabasında düzenlenen saldırıyla 26 turistin hayatını kaybetmesi ve Hindistan'ın bu terör saldırısının arkasında Pakistan'ın olduğunu iddia etmesi ama Pakistan'ın bu iddiaları kesinlikle reddederek bunun sahte bayrak operasyonu olduğunu söylemesi. Şimdi bu karşılıklı iddialar kesin değil. Kimin kesinlikle Pakistan mı yaptı veya başka bir terör örgütü mü yaptı? Bu anlamda kesin bir bilgi elimizde şu anda yok. Ama en önemlisi bence yanlış hatırlamıyorsam 60'lı yıllarda imzalanan bir Indus Su Anlaşması var. Şimdi bakın ne yaptı saldırının arkasından Hindistan? Derhal diplomatik ilişkileri kesti. Indus Suları anlaşmalarını askıya aldı. Pakistan vatandaşlarına verilen vizeleri iptal etti. Attari-Wagah sınır kapısını kapattı ve Pakistan diplomatları sınır dışı etti. Yani tamamen bütün ipleri arasındaki kesti. Yapılması gereken bir şey miydi yoksa bir bahane miydi Hindistan açısından Pakistan'la arasındaki bu bağlantıları, bu bağı koparmak üzere? Peki Pakistan ne yaptı? O da bir tabii mütekabiliyet esasına göre hem Hint vatandaşlarına olan vizeleri o da kesti. Hava sahasını Hindistan'a kapattı. Ticari ilişkileri askıya aldı ve en önemlisi belki Gülsüm Hanım, siz de ara ara bunu değerlendiriyoruz. Indus Su Anlaşması'nı askıya alması sebebiyle bunu casus belli, yani savaş sebebi saydı. Şimdi suyu biliyorsunuz Orta Doğu'da hep konuşuyoruz. Su savaşlarının yakın olduğunu söylüyoruz. Su savaşlarının bildiğimiz savaşlardan daha kanlı olacağını söylüyoruz. Şimdi Indus Anlaşması da tarihi olarak Pakistan'ın tarım kaynaklarının en önemli su havzalarından biri olduğunu görüyoruz. Ve Hindistan bu anlaşmayla Pakistan tarafına bırakmış olduğu suyun kesileceğini, çünkü bu Indus suları Hindistan topraklarında doğuyor ama o sular Pakistan tarımının da %80'ini karşılıyor. Yani Indus suları tarımda kullanılan oranın %80'ini karşılayan bir su. Bu ne demek? Pakistan'ı büyük bir sosyal ve ekonomik felakete, hatta büyük bir insani felakete sürüklemekte. Peki bunun önemi alınabilecek mi? Peki bunun eğer Hindistan neyin karşılığında tekrar ben bu Indus sularını, anlaşmalara geri dönerim diyecek veya hayır artık bu anlaşma bitmiştir, ne olacaksa olsun mu denecek. Şimdi bakın biz bir yerde bir şeyleri konuşuyoruz diyoruz ya, işte Orta Doğu, Afrika, Ukrayna. Şimdi hemen yanı başımızda, orası uzak bir coğrafya değil, Hint Pasifik'in geleceğini ilgilendirecek olan bir savaş ihtimalinden şu anda bahsediyoruz. Belki de Keşmir sorunundan bu yana Hindistan'la Pakistan arasında yaşanacak en sıcak günlere şu anda çok çok yakınız. Su meselesi eğer masadaysa savaş daha yakın demektir Gülsüm Hanım. Dikkatli olmak gerekiyor. Ama burada ben Rusya'nın devreye gireceğini, Çin'in devreye gireceğini ve biraz evvel size saymış olduğum ticari koridorların, çünkü biliyorsunuz para paradigmayı belirler, hep söyleriz, parametreyi de belirler. Bu ticari çıkarlardan dolayı Hindistan'la Pakistan arasında bir dengenin sağlanabileceğini ben düşünüyorum. Ama her geçen dönem sıcak savaşın daha çok birbirine yakınlaşması bir kıvılcımla iki nükleer devletin sıcak savaş pozisyonuna geçebileceğini de karşımıza çıkarabilir. Afganistan dahil olur mu? Afganistan çok dahil olacağını düşünmüyorum. Çünkü biliyorsunuz son olarak Rusya Afganistan'daki büyükelçiliğini açma kararı aldı. Bölgedeki geçici Taliban hükümetiyle işbirliğini artıracağını söyledi. Keza Çin, daha ilk gün biliyorsunuz ilk Amerika bölgeden çekildiğinde Çin ilan etmişti. Biz diplomatik ilişkilerimizi sürdüreceğiz yeni Afgan yönetimiyle de. Dolayısıyla orada Rusya var.
Orada Çin var, orada Amerika var, orada Hindistan var, Afganistan'da herkes var. Afganistan'ın kendi özgür iradesiyle veya kendi yönetim yapısıyla böyle bir savaşa dahil olacağını ben düşünmüyorum. Belki Taliban yönetimi bu anlamda bir yatıştırıcılık rolü oynayabilir mi? Kendi bölgesinde bu ateşin sıçramaması veya savaşın bu anlamda yayılmaması bakımından. Ama ben bir parantez daha açayım burada. Fergana Vadisi tıpkı Indus bölgesinde olduğu gibi bölgenin Indus'tan daha kıymetli ve daha önemli su kaynaklarına sahip bir bölge Fergana. Ve Fergana, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Afganistan, yani en kritik atar damarında ortasında. Eğer biz Hindistan ve Pakistan üzerinden Indus sularının konusunu çok konuşacaksak ve su meselesi Hindistan'la Pakistan arasındaki savaşın en önemli nedenlerinden biri olabilecekse, o zaman yakın zamanda Fergana Vadisi'ndeki su kaynaklarının yeni bir savaşa sebebiyet verip vermeyeceğini de konuşabileceğimizi düşünmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Son olarak hocam, Modi'nin İslam karşıtı söylemleri vardı. Tabii Modi'nin duruşunu hepimiz biliyoruz. Uzun süredir Hindistan'ın başbakanlığını yönetiyor ve Hindistan'da çok önemli bir Müslüman nüfus var. Ve Müslümanlara karşı tıpkı Doğu Türkistan'da olduğu gibi Hindistan'da da çeşitli çift standartlı ve çeşitli sert müdahalelere, baskı, özellikle ibadet özgürlüğü yolunda toplumsal şiddetin ve baskının uygulandığını da görüyoruz. Bu noktada tabii ikircikli çifte standartlı politikanın hani Modi'nin kendi siyasi geleceğine ne kadar etki edeceğini belki şu anda söylemek zor, ama Hindistan'da bir şekilde, daha doğrusu Modi hükümetinin kendi sosyal patlamasını önlemek üzere elinde tuttuğu çoğunlukçu Hindu popülasyonunu Müslümanlar üzerine bir baskı enstrümanı veya bir baskı mekanizması olarak kullanabileceğini söyleyebiliriz. Ama nerede olursa olsun, hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın, Müslümanlara karşı uygulanacak her baskıya karşı, yine her Gazze'de olduğu gibi, Filistin'de hep söylediğimiz gibi Müslüman dünyasının bir araya gelerek buna muhakkak bir mukabele ve refleks göstermesi gerektiğini görüyoruz. Çünkü sadece bu Hindistan'da değil, Doğu Türkistan'da da böyle, Filistin'de de böyle ve çeşitli coğrafyalarda Müslümanlara bazı baskıcı yönetimlerin çeşitli zorlamalarla, yaptırımlarla kendi dinlerinden vazgeçirmek üzere bile baskı uyguladığını görüyoruz ki bunu tarihte de biliyorsunuz Jirkov Bulgaristan'da Müslümanlara karşı bunu yapmıştı. Balkanlarda, Bosna Hersek'te, Bosna Hersek Savaşı'nda Sırplar bunu aynı şekilde Müslümanlara karşı yapmıştı. Dolayısıyla acı hatıralar, o kitlesel soykırım politikası maalesef şu anda hala belli noktalarda kültürel soykırım başta olmak üzere hala uygulanmaya devam ediyor.